Herkese selam. Şu anda tırmanışa başladım. Şarjım %100 başladım. Şu anda 4 kademeden 2 kademe kaldı. Bilenleriniz için söylüyorum. Alanya Oba'dan kaleye kadar geldim. Kale zirve yaptım, bir iniş yaptım tamamen. Zirveden tam parkur. Daha sonra da burada birkaç tane merdiven denedim. Birkaç tane de normalde kısa diye girmediğim patika vardı, onları yaptım. Şimdi teleferik direğinin altından tekrar ikinci tam tırmanışımı yapacağım. Teleferiğin sonundan inmeye başlayıp tünellere tekrar tırmanacağım. Oradan normal rotayı tekrarlayacağım. Şu anda downhill bisikletle hiçbir şekilde tırmanamayacağım bir yokuşu çıkıyorum. Nispeten de rahatım yani. Kondisyonum şu an çok kötü çünkü normal şartlarda. Şu anda 4. sarıda, yani en yüksek desteği verdiği moddayım. Vitesim de 1'de. 12. dişlinin en büyüğünü kullanıyorum. Arka şokum kilitli. Lastiklerimde nispeten az hava var. Merdivenlere gideceğim diye bugün 20 psi'lara kadar düşürdüm. Ön 25, arka 20 gibi kullanıyorum şu an. O da beni ve bisikleti zorluyor tabi. Bugün bayağı zorladım aslında ama ısınma problemi yaşamadım. Normalde yazın birkaç inişte, uzun tırmanışlarda artık alttaki motor dokunulamayacak hale geldi sıcaktan. Böyle olduğu zaman kendini korumaya alıp gücü otomatik olarak düşürüyor. Buradaki bariyeri kaldırmışlar. Şimdi arazi tırmanışında şöyle bir değişiklik yapıyorum. Normalde asfalt tırmanışında böyle bir sorunum yok. Ama araziye geçtiğim zaman lastik tutuşu azaldığı için enduro moduna, yani otomatik moda alıyorum. Bir dakika şuraya bitirelim. Şimdi güç kademesinden üst tuşa basılı tutacağım. Ve ekran sarı 4'ten yeşil ve maviye dönecek. Basıyorum. Şu anda mavi ve yeşile döndü. Yani sana aslında yeşil modunun 3. kademesini veriyorum diyor. Şu anda da 4'e çıktı. Bisiklet şu anda benim zorlanmama göre desteği arttırıp azaltıyor kendi kendine. Şu anda yine 1. vitesteyim. Arka şokumu, kilidini açtım. Tırmanıyorum. Lastiğin nispeten tutunamayacağı bir zemin. Klasik Toroslar, taşlı ve gevşek bir zemin. Şu anda yeşil 4 veriyor ama sanırım bu sarı 4, yani şu an verdiği güç. Öyle hissediyorum. Normalde direkt sarı 4'ü alırsam lastik epey boşa dönüyor. Dolayısıyla durmak zorunda kalıyorum. Durunca da bu diklikten geri kalkamıyorum. Bisikletin genel yorumuna gelirsek, iniş sayım inanılmaz arttı. Çok fazla iniş yapıyorum. Çünkü tırmanmak gözümde hiç büyümüyor. Normalde ben burayı 1 saatte downhill elime alıp tırmanıyorsam şu an 15 dakikada sürerek rahatlıkla çıkıyorum. Ve en güzel yanı, yukarı gittiğimde hala iniş yapacak enerjim kalıyor. Normalde o kadar uzun tırmanışlardan sonra kondisyon yetersizliğinden iniş yapacak gücüm kalmıyor. Bu arada yoruluyorum şu anda da. Gayet iyi tırmanan bir enduroya ve elektrik desteği olmasına rağmen, bu kadar da büyük kaset olmasına rağmen yine de yorucu. Bazı eksikliklere geleyim. Öncelikle kadro üstündeki hemen hemen her civata gevşedi. Bunu forumlardan da takip ediyorum. Böyle bir şikayet var zaten. Dolayısıyla ben hepsini söküp tekrar Loctite'la geri sıktım. Tork anahtarıyla tabii ki. Tork değerlerinin yazdığı bir kağıt var online'da. Ona uygun bir şekilde tekrar torkladım. Onun dışında krank biraz yere yakın geliyor. Sanırım krank kolu biraz benim kullandığımdan daha uzun. Dolayısıyla pedalı sık sık çarpıyorum. Onun dışında tipik bir trail enduro diyebilirim. Ağırlığı beni rahatsız etmiyor. Gayet keyifli. Destek olmadan sürmek çok yorucu. Bu arada sanırım 25 kilometre hızın üstüne çıktığımızda
Yani 25 kilometre hıza kadar destek verdiği söyleniyor da sanırım destek vermeyi geçin 25'ten sonra motor biraz tutmaya başlıyor gibi hissediyorum ben. Yani çift falan da ben kullanmadım açıkçası. İhtiyaç da var mı derseniz evet, üst hız biraz daha yani 30-35 olsa daha mutlu edebilirdi. Onun dışında verdiği destekten ve güçten ben gayet memnunum. Şok ve maşa ayarlarını aslında bugün bitirdim. Tam istediğim kıvama geldi diyebilirim. Bir tek bir compression ayarı yapmam gerekebilir. Onun dışında geri tepmeler ve hava basıncı tam istediğim gibi. Birazdan patikaya gireceğim tekrardan. Otomatik moda geri geçiriyorum patikada. Arka kilidim açık. Dropper'ımı indirip patikaya gireceğim vitesimi ayarlayıp. Taşlar inanılmaz ıslak. Lastik kararsız kalıyor. Yani ıslaklığın üstünde burası tarihi bir alan olduğu için taşların birçoğu yürüye parlamış durumda. Üstünde de yosun var nispeten. Bizim grupta birkaç civata kaybeden oldu. Loctite'leyip torklamanız gerekiyor. Onun dışında arka lastik Maxxis'in aslında biraz zayıf bir lastiği bence. Yani ince pek ince, pardon. Yanaktan patlayan 2 tane Maxxis'imiz var şu anda. Bende bir problem yok. Zaten dişleri çok küçük. Hani ben de çok yakın zamanda bitiririm o lastiği. Önde Minion var, çok memnunum derken gümbürt sesi geldi. Çok fazla bozma. Pardon. Teşekkürler. Frenler ön yargılıydım ve gayet haklıyım. Yani beni durdurmuyor. Başkası veya daha hafif birisi crank vurdum. Belki mutlu olabilir. Aşırı ısınıyor. Isınınca zaten tutmuyor, camlaşıyor. Dolayısıyla parmaklarım ve bileklerim artık fren tutamaz hale geliyor. Ne oldu? Ha, seni mi korkuttum? Gel tanışalım, gel. Gel, gel. Gel, gel tanışalım, gel. Var mı sorun? Ha? Ha? Aferin. Gidiyorum bak. Bana kızma sonra. Evet, hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
Nereye geçin oğlum sen ya? Çoluk çocuk var burada, ayıp değil mi ya? Biraz kilo vereyim diye uğraşıyorum işte ya. Bravo ya. Yapacağız şampiyonu. Ha? Ne yapıyorsun? Çıkıyorum da. Ya sen nasılsın? Merhabalar. Merhaba. Onat ben öyle mi? Evet. Çok gençsiniz. Çıktım. Buralar seni kesiyor mu ya sen dallardan sonra? İşte. Murat abine yakaladık gel. Ben de avdaydım, yeni geldim Ne adam. haber Cem? Bunu nerede buldunuz? Burada bulduk. Severim çocuk. Nerede bulduk? Aa, Nerede bulduk? iyi tutmayayım sizi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Dikkat edin. Şarjım hala 4 kademe üstünden 2. Yani üçüncüyü de rahat rahat yaptırır gibi. Zincir hiçbir şekilde düşmüyor. Nasıl kullanırsam kullanayım hiç fark etmez. Zincir düşmüyor. Gergi yok. Gergiye ihtiyaç da yok. Arka aktarıcının üstünde bir debriyaj var. Oradan hareketi limitliyorum. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Downhill'deki kadar abartamıyorum. Bisiklet biraz limitliyor beni. Çok normal olarak. Doğası ve yapısı bu zaten. Az önce bir merdiven inişinde mesela yani bisikletin çok net bir esnemesini hissettim. Ona ağır geldi yani bu sürüş. Daha çok az önceki inişimdeki gibi trail, patikalardan ineceksin, çıkacaksın, antrenmanını yapacaksın. Amacına uygun kullanırsanız çok 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 memnun edici bir bisiklet. Geometrisine gelirsek geometri biraz enteresan. Üst tüp çok aşağıda ve şu kısımdaki mesafe bence biraz fazla. Üst tüpün aslında çok alçakta olması inişe yatkınlığını gösteriyor. Ama buradaki mesafe biraz ona karşı gelen bir durum. Üstünde 40 milimlik bir boğaz var. O boğazı ben 30 veya 35 milimle değiştirip biraz da yukarı alacağım. Kendime de yaklaştıracağım. Bir de şöyle 35 milim rise'lı bir gidon bulursam süper olur. 35 milim yukarı kalkacak şekilde riser'ından bahsediyorum. Ama ne yazık ki 35 milim çapında gidon boğazı neredeyse yok kadar az piyasada. Ben ilk defa 35 milim bir gidon kullanıyorum. Şu an bu gidona boğaz bulamıyorum. Tek bir tane alternatifim var. O da hani Çin'den ne olduğu belirsiz bir şey. Ona da güvenip hani kullanabilir miyim bilmiyorum. Kadronun başka bir parçası olsa belki ama bu direkt gidon. Hani kırılırsa bayağı sağlam bir sonucu olur diye düşünüyorum. Şu vites geçişlerini toparlamak için bir tane zincir gergisi ve kılavuz sipariş verdim. Arka aktarıcıdaki kilidi devamlı açık pozisyonda kullanacağım. Gergi olduğu zaman zincir şu hareketleri yaptığı için devamlı o roller'ın üstüne çıkıyor. Onun dışında bunun üstüne yapacağım bir değişiklik sadece frenler olur. Niyetim Shimano Saint almak. Fiyatları eşdeğer olsa hop alırdım kesinlikle. Bir öfkeli. Tüm tüpü içtik ha. Frenlere de şöyle bir şans vereceğim. Bir ihtimal hani balataların ne olduğunu bilmiyorum. Metalik falan olabilir. Hani uzun ömürlü ama performansı düşük falan filan bir şeyler olabilir. Bir takım balata sipariş verdim. Ondan sonra karar vereceğim.
Ölmüş. Burası çok kalabalık ya. Sağ sol, sağ sol. Dur abi. Dur güzel. Dur güzelim. Dur. Pardon. Şimdi en kalabalık yani. Gedo kaç? Gedo fırla. Bugün pazar. Sorun yok, beklerim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar tavan çok düşük. Ve bugünlük sürüş biter. Süperdi. Herkes kendine iyi baksın.